İlk nefesini Rio de Janeiro'nun o meşhur kurtarıcı İsa heykelinin gölgesinde aldın. Ama sakın karıştırma, sen o lüks otellerin penceresinden görünen kartpostalın içinde değilsin. Sen manzaranın tam zıttı olan, derme çatma tuğla evlerin, birbirine giren elektrik tellerinin ve umudun her gün yeniden doğduğu bir mahalledesin. Gözlerini açtığın yer konforlu bir oda değil. Binlerce evin üst üste bindiği, elektriğin kaçak kablolarla çekildiği bir favela. Annen seni bir bez parçasının içinde taşırken dışarıdan gelen sesler kuş sesi değil. Modifiyeli motor gürültüleri ve çok uzaklardan gelen, artık mahalleli için sıradanlaşmış çatışma sesleri. Henüz farkında değilsin ama sen dünyanın en tehlikeli ve bir o kadar da hayata tutunan en canlı mahallesindesin. 5 yaşından 12 yaşına kadar eğitimin sokaklarda geçti. Senin okulun, bitmek bilmeyen ve her basamağında başka bir hikaye yatan merdivenlerdi. Burada hayat dike yakar. Arkadaşlarınla beraber patlak bir topla betonun üzerinde, tozun içinde futbol oynarken aslında farkında olmadan hayatta kalma dansını öğreniyordun. Bir yandan o topu sürerken, diğer yandan gözün hep mahallenin girişindeki gözcülerde, yani mahallenin abilerindeydi. Onlar senin için o yaşlarda birer süper kahramandı. Ellerinde telsizler, bellerinde parlayan silahlar ve altlarında en hızlı motorlar. Sen daha alfabeyi sökmeden annen sana en önemli dersi verdi. Bir çatışma sesi duyduğunda hemen yere yatmayı ve cam kenarından uzak durmayı. Sen çarpım tablosunu öğrenmeden ölümle saklambaç oynamayı öğrendin. 12 yaşına geldiğinde artık o topun peşinde koşan masum çocuk değildin. Artık bir şeyler yapman, eve ekmek ya da en azından sadakat getirmen bekleniyordu. Mahallenin baronu senin kıvraklığını fark etti. Ama dur, hemen eline ağır silahlar vermediler. Sen önce bir fogueteiro oldun, yani mahallenin kulağı ve gözü. Senin işin mahallenin en yüksek tepesinde, rüzgarın en sert estiği yerde oturup uçurtma uçurmaktı. Ama bu uçurtmalar eğlence için değil, bir uyarı sistemiydi. Ya da elinde bir havai fişekle beklerdin. Eğer Bopi, yani o meşhur siyah kıyafetli, favela baskınları ve yüksek riskli operasyonlarda uzmanlaşmış seçkin Brezilya özel harekat birimi mahalleye girmeye çalışırsa, o fişeği ateşleyip aşağıdakilere istila başlıyor haberi vermeliydin. Okul çantan artık ders kitaplarıyla değil, mahalledeki abilerine götürdüğün sıcak yemekler veya yakalanırsan hayatını karartacak gizli notlarla doluydu. 14 yaşına geldiğinde ilk defa bir polisle göz göze geldin. O soğuk bakışı gördüğün an anladın. Bu dünyada tarafsız kalma şansın yoktu. Ya av olacaktın ya da avcı. 15 yaşına bastığında artık çetenin tam güvenini kazandın. O çocukça uçurtmaları gökyüzünde bıraktın ve beline ilk defa o ağır, soğuk ve ruhunu karartan metal parçasını taktın. Artık bir askerdin. Geceleri o devasa, yerin göğün inlediği Bailey Funk partilerinde nöbet tutuyordun. Altında muhtemelen başka bir mahalleden alınmış hızlı bir motor. Yanında senin gibi yarını düşünmeyen arkadaşların. Ama hayat burada çok hızlı çarpıyordu adamı. 17 yaşına geldiğinde, daha dün beraber top koşturduğun en yakın arkadaşının daptar, rutubetli sokaklardan birinde cansız yattığını gördün. Cenazesinde ağlayamadın bile, çünkü burada zayıflığa, gözyaşına yer yok. Sadece intikama ya da kabullenişe yer var. 18'ine gelmeden önce defalarca ölümün soğuk nefesini ensende hissettin. Polis baskınlarında çatılardan çatılara, uçurumlardan aşağı atladın. Artık o eski fotoğraflardaki çocuksu gülümsemen yok. Aynada gördüğün sadece hayatta kalmış birinin yorgun ve nasır tutmuş bakışları. 18 yaşına bastın. Modern dünyada reşitsin ama favelada bunun hiçbir anlamı yok. Sen artık rüştünü ispatlamış, barut kokusuna alışmış bir sokak askerisin. Kulağında ritmik, sert bir Brezilya funk müziği, elinde sürekli cızırtı çıkaran bir telsiz. Ama her an ensende o caveiro dedikleri, üzerine kurşun yağsa da durmayan korkunç zırhlı polis araçlarının gölgesi var. O araç mahalle sınırına girdiğinde kuşlar bile susar. Bir gece operasyonunda kendini bir duvarın arkasına siper almış, nefesini tutarken buluyorsun. O an, o çok sevdiğin ve uğruna savaştığın Rio manzarasının aslında senin en büyük hapishanen olduğunu anlıyorsun. Kaçacak yerin yok çünkü favelanın içine doğmayı sen seçmedin. Ama oradan gerçekten çıkmak istiyorsan, bedelini ya canınla ya da ruhunla ödemen gerekir. Eğer 30'larına gelebildiysen, bu coğrafyada bir mucizeyi başardın demektir. Artık senin de bir çocuğun var ve o da tıpkı senin 20 yıl önce yaptığın gibi, o patlak topla mahallenin tozunu yutarak koşuyor. Ama şimdi roller değişti. Aynı korkuları sen, bir baba olarak yaşıyorsun.
Ona sakın cam kenarında durma ya da silah sesi duyarsan banyoya kaç derken sesin titriyor, yüreğin sıkışıyor. Mahallenin kuralları değişti. Tanıdığın o eski baronlar gitti. Yerine daha acımasızları geldi. Eski dostlarının çoğu ya demir parmaklıklar ardında çürüyor ya da çoktan toprağın altında unutuldu. Sen ise sadece hayatta kalmaya çalışan, bir zamanların o hızlı çocuğu, şimdinin ise her ani seste irkilen, uykuları bölünen yorgun bir favela sakinisin. Ve bir gün vaktin doluyor. Belki adaletsiz bir kurşunla, belki de o dik merdivenleri çıkarken artık isyan eden yorgun kalbinle, bu hayata veda ediyorsun. Mezarın Rio'nun zengin, lüks plajlarına bakmıyor. Ama mahallenin en yüksek, en rüzgarlı noktasından favelanın kokusunu içine çekiyorsun. Burada ölüm bir trajediden ziyade, bir devrin kapanması, bir yorgunluğun bitişidir. Bir hafta sonra, belki bir ay sonra adın o dökülen duvarlardaki grafitilerden silinecek. Ama senin hikayen, o dar labirentlerde, o bitmek bilmeyen merdivenlerde yankılanmaya devam edecek. Çünkü favela asla unutmaz. Sadece yeni hikayelere yer açar. İzlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki hayatta, belki daha adil bir mahallede görüşmek üzere.